Aynı film setinden sadece 2 hafta arayla 2 tabutun çıkması tesadüf olabilir mi? Sinemaya ömrünü adayan bir devin, yine o çok sevdiği kameraların önünde bir kış sabahı son nefesini vermesi kaderin bir oyunu muydu? Artiste kız vermeyiz denilerek kapıdan kovulan bir adamın milyonların sevgilisi haline gelip sessiz sedasız aramızdan ayrılışının arkasında aslında ne vardı? İşte bugünkü hikayemiz Reha Yurdakul'un hikayesi. İyi seyirler. Unutur muyum? 100 milyonun yarın sabah hazır Salim. Sultan Koru'daki harabede buluşacaktık. O Yeşilçam'ın bazen sert bakışlı komiseri, bazen mahallemizin güven veren babası, bazen de kahramanın yolunu aydınlatan bir bilge çınardı. 1 Nisan 1926'da Balıkesir Burhaniye'de dünyaya gözlerini açtığında Türk sinemasının en nevi şahsına münhasır karakterlerinden biri doğuyordu. İstanbul'un tarihi Pertevniyal Lisesi sıralarında başlayan sanat aşkı halk evlerindeki tiyatro sahneleriyle pişti. Henüz 16 yaşındayken İstanbul'un tozuna karışan bu genç adam 1949'da Kanatlardan Türbe filmiyle o büyülü dünyaya ilk adım attığında kimse onun 300'den fazla yapımda imzasının olacağını hayal bile edemezdi. Peki o dev gövdesinin ardından sakladığı büyük kırgınlığı hiç duymuş muydunuz? Kendi anlatımlarına göre Reha Yurdakul hayatının en büyük darbesini sevdiği kızı istemeye gittiğinde yemişti. Kızın ailesi bizde artiste verilecek kız yok diyerek onu kapıdan çevirmekle kalmamış, kızı da eğer onunla evlenirsen seni evlatlıktan reddederiz diye tehdit etmişlerdi. Düşünsenize, milyonların hayran olduğu o adam sadece mesleği yüzünden sevdiğine hasret bırakılmıştı. Bu yüzden miydi bilinmez, bekarlıktan bıkmış, en büyük korkusu hep yalnız ölmek olmuştu. Tam 40 yaşından sonra 1968 yılında Filiz Hanım'la evlendiğinde aslında o korkusunu da toprağa gömmüştü. Şimdi sıkı durun. Bu koca çınarın set dışındaki hayatı aslında bir macera filmi gibiydi. Dönemin en yakışıklı jönleriyle Ayhan Işık ve Göksel Arsoy'la girdiği o meşhur koşu yarışı hikayesini biliyor muydunuz? Bir gece yarısı Tarabya'da en iyi kim koşar iddiasına tutuşup meydanda koşmaya başlamışlar. Bizim Reha abi yarışı sonuncu bitirmiş ama dostlukta hep en önde kalmıştı. Hatta 60'larda şöhreti o kadar yayılmıştı ki Almanya'dan dizi teklifi almış ama o İstanbul'un o çok sevdiği boğazın kokusundan kopamamıştı. Bu arada kanalımıza abone olarak bu unutulmaz değerlerin hikayesine sizler de destek olabilirsiniz. Şimdi asıl şaşırtıcı kısma geçiyoruz. Reha Yurdakul'u sadece ekrandaki babacan rollerle tanıyorsanız madalyonun diğer yüzünü henüz görmemişsiniz demektir. O Kemal Sunal'ın en efsane filmlerinden Umudumuz Şaban'ın senaryosunu bizzat kaleme alan gizli bir kalemdi. Doktor Civan'ımda yapım sorumlusu Karanfilli Naciye'de ise yönetmen koltuğundaydı. Tarkan'ın kemikleri kırıldığında onu iyileştiren Bilge Usta, gerçek hayatta da sinemanın her çatlağını onaran bir emekçiydi. Boş vakitlerinde ise STW marka motoruna atlar, denize açılır, tuttuğu balıkları dostlarına elleriyle pişirirdi. Peki ya, o uğursuz diye adlandırılan son film neyin nesiydi? Yıl 1988. Bolu Mudurnu. Bu devrin kadını filminin çekimleri yapılıyordu. Sette ağır kasvetli bir hava vardı çünkü sadece 15 gün önce aynı filmde rol alan Hüseyin Kutman kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Herkes şaşkınken 27 Aralık sabahı bu kez Reha Yurdakul'un kalbi yorgun düştü. 62 yaşında yine bir set arkasında en büyük korkusu olan yalnızlığına inat, çalışma arkadaşlarının kucağında son nefesini verdi. Bugün Burhaniye'de adının verildiği o kültür merkezinin açılışında eşi Filiz Hanım'ın bu büyük jesti Yeşilçam bile yapmadı diyerek kurdeleyi kesmesi aslında usta oyuncunun o masum ama vakur hayatının en acı özeti gibiydi. Yeşilçam'ın bir çınarı daha böylece devrilmişti. Geriye ise o tonton dede gülümsemesi ve yüzlerce filmde bıraktığı o silinmez, samimi izler kaldı. Mekanın cennet olsun koca yürekli adam. Sizler de Reha Yurdakul'la ilgili bildiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşana kadar esen kalın.